Selam, ne haber? Daha önce nasılsın sorusunu ve bu soruya verilebilecek bazı cevapları incelemiştik. Bugün nasılsın sorusunu daha samimi sormayı ve daha samimi cevaplar vermeyi öğreneceğiz. Hatta cevaplardan bir tanesi argo. Sırası geldiğinde uyaracağım. Peki, şimdi önce nasılsın sorusunu daha samimi bir şekilde sormayı öğrenelim. Mesela diyebilirsiniz ki nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Ne haberler var? Kısaltılmışı ne haber? Bunu günlük dilde şöyle duyarsınız. Naber? En çok da bu soruyu duyacaksınız. Bir tane de aslında nasılsın anlamına gelmeyen ama nasılsın yerine de bazen kullanılan bir soru daha var. Ne yapıyorsun? Bunu günlük dilde şöyle duyarsınız. Ne yapıyorsun? Peki, cevaplara geçelim. Diyelim ki arkadaşınıza sordunuz. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyilik. Ya senden ne haber? Şimdi vereceğim cevaplarda soruya doğrudan cevap veriyormuş gibi görünmeyebilirim. Altında iyiyim anlamı yatıyor aslında. Mesela bazen sadece teşekkür ederek cevap veririz. Diyelim ki arkadaşınıza sordunuz. Nasılsın? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Veya bazen sadece şükrederek cevap veririz. Çok şükür. Allah'a şükür. Hamdolsun. Elhamdülillah. Tabii ki bu cevapların başında veya sonunda iyiyim denilebilir. Ama tek başına kullanıldıklarında da altında iyiyim anlamı yatar. Kendimizi ne iyi ne de kötü hissettiğimizde şu cevapları duyabilirsiniz. Arkadaşınıza soruyorsunuz. Ne var ne yok? İşte. Fena değil. Fena sayılmaz. İdare eder. Orta şekerli. Orta şekerli aslında Türk kahvesinin 4 şeker seviyesinden biri. Türk kahvesi ile ilgili video çekeceğim. Orada ayrıntıları anlatırım. İç güveysinden hallice. Aslında bu komik bir cevap. Tabii bu anlamıyla bunun neresi komik diye düşünüyor olabilirsiniz. Motamot çeviremem ama anlamını şöyle anlatayım. Bir erkeğin evlendikten sonra ayrı bir evde değil, karısının ailesinin evinde yaşadığını düşünün. Kayınvalide, kayınpeder, ailenin diğer üyeleriyle birlikte yaşıyorlar. Şimdi bu adamın ruh halini tahmin etmeye çalışın. Bu ifade işte bu adamın ruh halinden
biraz daha iyiyim demek. Peki, devam edelim. İyi diyelim, iyi olalım. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bıraktığın gibiyim. Eğer bıraktığın gibiyim sizi terk eden eski bir erkek arkadaşa veya eski bir kız arkadaşa söyleniyorsa şu anlama gelir. Bıraktığında nasılsam işte tam da öyleyim. Bunlar tabii ileri düzey cevaplar. Fakat bunları anlamak günlük hayatınıza renk katacaktır. Kullanmaksa konuşmanıza kesinlikle doğallık katacaktır. Şimdi kendimizi kötü hissettiğimizde verilebilecek cevaplara bildiğiniz bir cevapla başlayacağız ve seviyeyi arttırarak ilerleyeceğiz. Diyelim ki arkadaşınıza sordunuz. Nasıl gidiyor? Kötüyüm. Hiç sorma. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Bu ne sen sor, ne ben söyleyeyim aslında birebir de şu anlama geliyor. Kimsenin sormasını istemediğim gibi ben de anlatmak istemiyorum. Bu birebir anlam size biraz sert bir cevapmış gibi gelebilir. Ama aslında öyle değil. Sadece kişinin durumunun vahametini gösteriyor. Peki devam edelim. Berbat bir haldeyim. Arkadaşlar, şimdi vereceğim cevaba dikkat çünkü argo. Kesinlikle çok kaba bir ifade. Sadece yakın arkadaşlarınızla kullanın lütfen. Lütfen dikkat. Bok gibi. Ve son olarak kimsenin duymak istemeyeceği bir cevap. Ama ondan önce size hoşça kalın demek istiyorum. Çünkü bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Ne haber? Sabah 7'de uyandım. Hazırlandım, işe gittim. Toplantı olduğunu unutmuşum. Panikle hemen toplantıya hazırlandım. Neyse, öğlen arkadaşımla buluştum. Yemek yedik, kahve içtik, sohbet ettik. Özlemişim onu da vallahi. İyi oldu buluştuğumuz. İşe döndüm ama biraz geç kalmışım. Bir baktım masamda bir sürü dosya. Neyse, hepsini zamanında sisteme girebildim. İşten çıkınca alışverişe gittim. Bir etek, 2 gömlek, bir pantolon aldım. Şöyle günlük rahat bir pantolona çok ihtiyacım vardı. Bizim iş yerinden Zeynep var ya, 2 gün izinli olacak. Kardeşi evleniyormuş. Onun da bütün işleri bana kalacak vallahi. Dönünce Zeynep ben de izin alacağım. İzmir'e gideceğim. Hani arkadaşım doğum yapacak demiştim ya. Ona yardımcı olmak için gideceğim. Pardon. Soru neydi? Ne haber? Oh no.